Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle merserize bir ipim var, Alize Diva. Bununla ajurlu harika bir model başlayacağız. Salaş bir örgü olması için şöyle şişlerim 4,5 numara kullanacağız şişlerimizi. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Tek sıradan oluşan ajurlu modellerden. Hadi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu modelde çok sıkı almayın şu ilmeklerinizi. Altta çekme yapabilir. Çünkü üstü ajurlu model olduğu için açılacak. Altta da şöyle kasma yapmasın ilmeklerimiz. Lastiksiz başlayacağız. Yazlık örgü olduğu için altına lastik kullanmayacağım. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir parça yapacağım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 ilmek benim için yeterli. Şöyle 4 ilmek bir model. 4, 4, 4, 4. Sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Yani her model 4 ilmekten oluşuyor. Sonuna da 2 ilmek ekledik. Örgümüzün birinci sıra, yani yapacağımız zaten tek sıra. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. İkisini bir aldım, düz ördüm ve tek ilmek çıkardım. Buraya kadar bir kez kurmuş olduk modeli, yani bir model. Yine 2 ilmek düz, 1, 2. Bir ilmek artırma, sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. 2 ilmek düz, bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de ikisini bir düz örerek keselim. 2 düz, bir artırma, kalan 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi modelimizin diğer tarafına geçiyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Bu modelde hep düz öreceğiz. Tekrar ediyoruz modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi, bakın birincisi bu, ikincisi şu ajurlu olacak. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. 2 ilmek düz, bir ilmek artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. 2 ilmek düz,
Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek kestim. 2 düz, bakın birincisi bu, ikincisi şu ajurlu ilmeğimiz olacak. 2 düz ilmek ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Modeli ikinci kez kurmuş olduk. Yani 2 sıra yaptık. Diğer tarafa geçtik. Aynı şekilde yine modelimizi devam ediyoruz. Bir kez daha kuralım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonraki ilmeğimi düz, bu ajurlu ilmeğimi de düz, 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. İki düz, 2 düz ilmek. Bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek sola doğru kestim. 2 düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Son 4 ilmeğimiz kaldı. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. 1 2 düz ilmek, bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek keselim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimiz bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tabi ajurlu modellerde model ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle 2-3 sıra yapmayla kendini göstermez. Evet. Bakın modeli 3 sıra tekrarlamış olduk. Model böyle devam edecek. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Hazırladım size göstermek için. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Şöyle güzel ajurlu model, dantel gibi görünen zarif. Daha kalın şiş de kullanabilirsiniz. Daha şöyle ajurları geniş geniş durur o zaman. Bu tür örgülerde ilmekleri kapatma yani kesme işleminde aynı diğer örgülerde yaptığınız gibi yapacaksınız. Fakat çok sıkı yapmayın. Yani ilmeklerinizi geniş geniş alarak kesme işlemi yapın. Bu modeli şöyle merserize koton iplerle bütün yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Eğer şal yapacaksanız kışlık şöyle alize angora türü ipler kullanabilirsiniz. Yani bütün örgülerinizde de kullanabileceğiniz harika bir model. Yapacağınız örgüye göre ip seçimini doğru yapmanız lazım. Modelin tersi düzü yok. Onu da göstereyim. Bakın her iki tarafta aynı. Gördüğünüz gibi diğer tarafta aynı. Her iki taraflı kullanabileceğiniz güzel örgülerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.